Selamlar, hemen konuya girelim. Bugün odak noktamız binlerce yıllık bir inancın omurgasını oluşturan metinler. Yani Yahudi inancının yazılı kaynaklarının tam olarak neler olduğu. Birlikte bu devasa ve büyüleyici kütüphaneye doğru bir keşif turuna çıkıyoruz. Konu aslında epey derin. Bu yüzden antik parşömen rulolardan başlayıp metinlerin modern dünyada nasıl okunduğuna kadar gideceğimiz yol haritamız ekranda. Adım adım hepsini çözeceğiz. Her şeyin başladığı yere, Yahudi inancının o sarsılmaz temeline inerek başlıyoruz. Tora veya Türkçe'de daha çok duyduğumuz ismiyle Tevrat. Kelime anlamı olarak karşımıza öğreti veya yasa diye çıksa da aslında durun bu bir kitaptan çok daha fazlası. Yahudilerin tüm dini yaşamını, nasıl yaşayacaklarını belirleyen bir yaşam kılavuzundan bahsediyoruz. Şimdi burada gerçekten çok ilginç bir ayrıntı var. Yahudi hukuku ve inancı tek bir kaynaktan beslenmiyor. İç içe geçmiş iki farklı akım var. Bir yanda Sina Dağı'nda Tanrı'dan doğrudan alındığına inanılan o ilahi metinler, yani yazılı Tora duruyor. Diğer yanda ise din bilginlerinin asırlar boyunca yaptığı yorumlardan oluşan sözlü Tora var. Ama asıl hikaye, inancın bel kemiği olan o ilk akımla, yani yazılı kaynaklarla başlıyor. Hadi bu yazılı kaynakların ne olduğuna daha yakından bakalım. Genellikle Tanah olarak da bilinir. Koca bir kütüphane dedik ya, bu yazılı kaynaklar tam 24 kitaptan oluşuyor. Peki bunu nasıl aklımızda tutacağız? Çok basit. Tanah kelimesi aslında 3 ana bölümün baş harflerinden oluşuyor. Tora, Nevi'im ve Ketuvim. Bakın bu üçlü yapı tüm inancın iskeleti aslında. Peki ama bu üç sütun tarihsel ve ruhsal olarak tam neyi anlatıyor? İşte asıl mesele bu. Listenin en başında en kutsal sayılan Tora var, 5 kitaptan oluşuyor. Dünyanın yaratılışından alın, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışına ve Musa'nın ölümüne kadar olan o büyük olayları anlatıyor. Dahası mitzvot denilen o temel yaşam kurallarının ve yasaların doğrudan kaynağı işte burası. Tora'dan hemen sonra Nevi'im, yani peygamberler kısmı geliyor. Bunu bir nevi tarihi bir zaman çizelgesi gibi düşünün. Yeşua'nın döneminden tutun da M.Ö. 587'deki Babil sürgünü sonrasına kadar yaşananlar, kralların mücadeleleri ve peygamberlerin o sert uyarıları hep bu bölümün içinde. Yazılı kaynakların üçüncü ve son ayağı ise Ketuvim, yani kitaplar. Burada felsefe var, şiir var, tarih var. Hastalar için okunan mezmurlar, hani şu bildiğimiz Zebur veya bayramlarda cemaatle okunan Rut kitabı gibi çok farklı türdeki 11 kitap burada yer alıyor. Evet, yazılı kaynaklar bu şekilde. Peki ya ikinci akım, yani o antik yazılı metinleri hayata geçiren sözlü gelenek? Ortodoks inancına göre sözlü gelenek öyle sıradan bir yorum değil. Sina'da Musa'dan başlayıp Yeşu'ya, oradan yaşlılara, peygamberlere ve en sonunda Mişna'yı yazan Rabbilere kadar uzanan kelimenin tam anlamıyla kesintisiz bir zincir. Biliyor musunuz, ilk başlarda bilginler bu sözlü aktarımın kağıda dökülmesini kesinlikle yasaklamışlardı. Yazılı olanla karışmasından korkuyorlardı. Ama savaşlar, sürgünler, o koca bilgi denizinin sonsuza dek kaybolma ihtimali, yani bir noktada mecburen kalemleri ellerine almak zorunda kaldılar. Ve bu muazzam koruma çabası adım adım oldu. Önce Mişna ile sözlü yasaları derlediler, sonra bu zor metinleri Gemara adıyla yorumladılar ve bu ikisi birleşip o devasa dini otoriteyi, yani Talmud'u yarattı. Biri 4. yüzyılda Kudüs'te, diğeri 5. yüzyılda Babil'de şekillendi. Ortada böylesine eski, devasa bir metin havuzu olunca, haliyle günümüzde bu metinlere nasıl yaklaşıldığını da sormamız gerekiyor. Yani düşünün, binlerce yıl önce yazılmış, kelimesi kelimesine korunmuş bir metinle 21. yüzyılda yaşayan bir inanan tam olarak nasıl bir ilişki kurar? Açıkçası incelediğimizde farklı görüşler görüyoruz. Ortodoks Yahudiler, metinlerin doğrudan Sina'dan geldiğine ve tamamen kusursuz olduğuna inanıyor. Muhafazakar kanat ise, evet, ortada ilahi bir mesaj var ama bunu kağıda döken insanlardır diyor. Yani metni tarihsel bir süzgeçten geçiriyorlar. Öte yanda reformistler var. Onlar metne ilham alınmış bir insan ürünü olarak görüyor ve çağın ruhuna göre sürekli güncellenmesi gerektiğini savunuyorlar. Yeniden yapılanmacılar içinse bu metinler ilahi vahiyden ziyade Yahudi kültürünün ve medeniyetinin o muazzam tarihsel ayak izleri. Aslında reformistlerin bakış açısını şu cümle harika özetliyor. Tevrat her dönemde tekrar yaratılmıştır.
Yani o eski metinler, üzerine yapılan yeni tartışmalarla her çağda yeniden hayata dönüyor, nefes alıyor. Toparlayacak olursak, o 24 kitaptan oluşan değişmez yazılı metinler, inancın o sarsılmaz iskeletini kurarken, asırlardır tartışılıp duran sözlü gelenek, bu iskelete can veriyor, onu güncel hayata uyarlıyor. Tüm bu kütüphaneyi inceledikten sonra akılda harika bir soru kalıyor. Eğer bir metin binlerce yıl boyunca sürekli yeniden ve yeniden yorumlanıyorsa, onun gerçek gücü o antik parşömendeki mürekkepte mi saklıdır, yoksa yüzyıllar boyunca o mürekkebin ne anlama geldiğini tartışan insanların o tükenmez sesinde mi? Hakikaten düşünmeye değer. Bu incelemede bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşürüz.